Merhaba sevgili izleyiciler, ben Dilek. Bugün sizlerle su böreği tarifi paylaşmak istiyorum. Su böreği yapmak belki de birçok kişi için biraz zahmetli bir iş gibi gelebilir. Ancak ben sizlere adım adım takip edebileceğiniz basit ve pratik bir tarif anlatmak istiyorum. Özel günlerde de misafirlerinize ikram etmek için kullanabileceğiniz bu tarifi seveceğinizi umuyorum. Bu bizim yıllardan beri bayıla bayıla yediğimiz annemin su böreği. Bugün böreği o yapacak, ben anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Böreğimizin hamurunu yaparak işe başlıyoruz. Karıştırma kabına 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı süt ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra da 3 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi un miktarı unun cinsine göre, yumurtanın büyüklüğüne göre her zaman farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü eklemekte fayda var. Daha sonra da hamuru yoğurmaya başlıyoruz. Bu tarz açılan böreklerde hamurun iyi yoğrulması çok önemli. O yüzden elimizi unlayarak bir 10 dakika kadar hamurumuz iyice özleşene kadar yoğuruyoruz. Çok yumuşak olmayan orta sertlikte bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra bıçakla kesip kontrol ediyoruz. Eğer göz göz oluyorsa hamurumuz gayet güzel olmuş demektir. Daha sonra hamuru bir buzdolabı poşetine koyup bir yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Biz de bu arada iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için beyaz peynir, lor peynir ve maydanozu bir kasede karıştırıyoruz. Dinlenen hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayıp daha sonra da açmaya başlıyoruz. Biz bugün su böreğini tavada pişireceğiz. O yüzden çok büyük açmayacağız. Tavanın büyüklüğünden azıcık daha büyük olması bizim için yeterli. Siz de pişireceğiniz tavanın büyüklüğüne göre bezeleri daha büyük ya da daha küçük hazırlayabilirsiniz. Su böreğinin püf noktalarından bir tanesi de hamurun çok ince ya da çok kalın olmaması. Çok ince olursa haşladığımız zaman tencereden çıkartırken yırtılıyor. Çok kalın olduğu zaman da böreğimiz lezzetsiz oluyor. Onun için tavanın büyüklüğüne göre onu düşünerek orta incelikte bir hamur açıyoruz. Bugün böreği biz 7 kat yapacağız. Açılan hamurları yağlı kağıdın üzerine koyup üzerine tekrar bir yağlı kağıt kapatıp bütün hamurlar bitene kadar devam ediyoruz. Böreğimizi yağlamak için erittiğimiz 200 gram tereyağıyla bir çay bardağı sıvı yağ karıştırıp tavayı güzelce yağlıyoruz. Geniş bir tencerede kaynattığımız suya bir yemek kaşığı tuz atıp hamurumuzu içerisine bırakıyoruz. Hamurumuzun birbirine yapışmaması için kontrollü bir şekilde kaynattıktan sonra soğuk suyun altında yıkayıp iyice süzüp tavaya yerleştiriyoruz. Yağladığımız tavamıza yerleştiriyoruz. Hamurun fazlalıklarını tavanın içerisine yayıyoruz. Hiç problem değil. Daha sonra da hamuru güzelce yağlıyoruz. Aynı şekilde kaynayan suya hamurumuzu bırakıyoruz. Kevgirle yapışmaması için kontrollü bir şekilde kaynattıktan sonra soğuk suyun içerisine alıp hamurumuzu yıkayıp iyice suyunu süzdükten sonra tavaya yerleştiriyoruz. Tekrar ikinci katı da bolca yağlıyoruz. İlk 4 katı bu şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. 4 kat bittikten sonra hazırladığımız içi üzerine döküyoruz ve iyice yayıyoruz. Bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Yağ bu böreğin olmazsa olmazı, böreğe lezzetini veren en önemli şey. Son olarak da kalan yağ böreğin üzerine döküp iyice yağlıyoruz. Artık böreğimizi kızartmaya başlayabiliriz. Kısık ateşte saat yönünde çevirerek yavaş yavaş böreğimizi pişirmeye bırakıyoruz. Altı piştikten sonra böreği kapak yardımıyla ters çevirip tekrar tavaya koyup diğer tarafını da gene aynı şekilde kısık ateşte çevirerek pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi böreğimiz nar gibi kızarıyor. Ve işte enfes su böreğimiz hazır. Tarifi kesinlikle deneyip bu lezzetli böreği tatmanızı çok isterim.
Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu seyrettiğiniz için tekrar çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.